Topkapı Sarayı'nda böyle geniş bir alana girdik. Neresi burası? Bu gördüğünüz oda Mimar Sinan tarafından yapıldı. Burada bazı rehberler derlerdi ki şu havuzu gösterip, bakın burada kocaman bir havuz var. Havuzu gösterip derlerdi ki affedersiniz diyerek anlatıyorum. Yani padişahın yetişkin, boylu poslu, sakallı bıyıklı oğlanları burada kalıyorlar. Bir de havuzu padişah mı daha iyi oradan görüyor, şehzadeler mi buradan daha iyi? Ya bir yalan söylüyorsun. Bari azıcık tutarlı olsun. Ayıp etme. Bakın orada kayıkhanesi bile duruyor. Bakın görüyor musunuz? Orada kayıkhane. Ve gelelim şu arkamızdaki ahşap kepenkli kârgir konaklara. Ben dedi eşimle, çocuklarımla burada yaşayacağım dedi. O burada yaşadı. 2. Mahmut Paşa geçince burada yaşamak istemedi. Çünkü burada onu öldürmeye çalıştılar. O günün darbeci paşaları onu indirdiğinde kısa süreliğine buraya getirildi. Çok soğuktu. Böylece Topkapı Sarayı'nda yaşantı tamamen sona ermiş oldu. Şimdi efendim Topkapı Sarayı'nda böyle geniş bir alana girdik. Neresi burası? Bakın burada şöyle yaklaşayım ben. Bu gördüğünüz yerde az önce içine girdiğimiz 3. Murat Has Odası şu taş tuğla alaşımlı duvarı görüyor musunuz? Üzerinde minare gibi bacası olan. İşte 3. Murat Has Odası orası. Ve bu gördüğünüz oda Mimar Sinan tarafından yapıldı. Altında kesme taştan muhteşem bir kaide var. Altında bir de havuz var. Yani Mimar Sinan demek ki sadece cami medrese yapan bir mimar değil, sivil mimaride de muhteşem örnekler ortaya koyabilen bir kabiliyetti. Ne üzülüyorum biliyor musunuz? Eskiden gelirdik biz buraya, daha yaşım küçük. Burada bazı rehberler derlerdi ki şu havuzu gösterip, bakın burada kocaman bir havuz var. Havuzu gösterip derlerdi ki affedersiniz diyerek anlatıyorum. Kızlar, çırılçıplak üreyen kadınlar burada böyle yüzerlermiş. Padişah da odasından, pencereden bunları kesermiş, affedersiniz. Ve oradan beğenirmiş. Bu güzel, bu değil, bu bilmem ne, bu akşam bu gelsin yanıma falan bilmem ne. Yahu bir yalan söylüyorsun. Bari sağlam at, ucundan inanalım. Padişahın odası şu değil mi? 3. Murat odası. Peki onun yanındaki şu, üzeri çini kaplı olan yer neresi? Çini kaplı, Şehzadegân dairesi. Yani padişahın yetişkin, boylu poslu, sakallı bıyıklı oğlanları burada kalıyorlar. Padişah hatunları çırılçıplak burada affedersiniz keserken bu genç oğlanlar ne yapıyor? Onlar da çıplak annelerini mi seyrediyorlar şu pencereden? Bir de havuzu padişah mı daha iyi oradan görüyor, şehzadeler mi buradan daha iyi? Ya bir yalan söylüyorsun. Bari azıcık tutarlı olsun. Ayıp etme. Sen kendi tarihini göz göre göre bu kadar karalama. Gezdirdiğin insanlar bu vatanın evlatları. Ya da yabancı turistleri gezdiriyorsun. Onlardan böyle anlatıyorsun. Üzücü. Burası insanların yüzdüğü bir havuz değil. Kayıkla gezdiği bir havuzdu. Bakın orada kayıkhanesi bile duruyor. Bakın görüyor musunuz? Orada kayıkhane. Kayık orada kenarda biniyorlardı. Burada böyle dolanıyorlardı. Bir de burası bayanlara ait değil, erkeklere ait bir yerdi. Hanımların dünyası öbür tarafta. O Haliç'e doğru bakan onların avluları var, bahçeleri var. Hapis falan değillerdi. Böyle bir durum söz konusuydu. Ve gelelim şu arkamızdaki ahşap kepenkli kârgir konaklara. 1. Abdülhamit Han dönemine kadar az önce gezdiğimiz haremde yaşadılar. 1. Abdülhamit Han dönemi geldiğinde o günlerde padişah artık o az önce gezdiğimiz yerlerde yaşamak istemedi. Neden? Zor, kesme taş, buz gibi soğuk yaşanılmıyor. Bizim Kütahya'mızın, Afyon'umuzun, Kastamonu'muzun Anadolu'da çok güzel konaklarımız vardır. Resmen Anadolu konaklarından birine 1. Abdülhamit buraya yaptırdı. Ben dedi eşimle, çocuklarımla burada yaşayacağım dedi. O burada yaşadı. Zaten ondan sonra biliyorsunuz 3. Selim geldi. Azıcık o yaşadı. 3. Selim'i tahttan indirdiler. 2. Mahmut Paşa geçince burada yaşamak istemedi. Çünkü burada onu öldürmeye çalıştılar. YouTube kanalında hikayede bunu anlatmıştım. Cevri Kalfa'nın kurtarma meselesine. İşte çocuk haliyle şu arkadaki koridorlarda koştu bu çocuk. Öldürülüyordu az daha. Damlara sığındı. Onun için ben artık burayı bir daha görmek istemiyorum dedi. Ve o gitti Dolmabahçe'de bir konak yaptırıp orada yaşadı. Ve Topkapı Sarayı'nda saltanat yaşantısı sona erdi. Ta ki Sultan Abdülaziz tahttan indirildiği zaman o günün darbeci paşaları onu indirdiğinde kısa süreliğine buraya getirildi. Çok soğuktu. Yazı yazdı 5. Murat'a, yeğenine. Ben burada duramıyorum, çok soğuk dedi. Onu Çırağan Sarayı'nın yanındaki Feriye'ye götürdüler ve orada bileklerini keserek
intihar süsü vererek onu öldürdüler. Böylece Topkapı Sarayı'nda yaşantı tamamen sona ermiş oldu.